Yeni basılan en iyi yönetmen Oscar ödüllü Christopher Nolan'ın Oppenheimer'ı çok büyük bir başarı, sinemaya gitmeye bakış açımızı değiştiren çok sayıda gişe rekorları kıran filmleri ve dönüm noktası niteliğindeki filmleri kapsayan sinema tacındaki merkezi bir mücevher. Ancak her yeni filmiyle ve IMDb Top 250'nin zirvesine çıkan her filmiyle, ilk atılımının çatlaklardan daha da aşağıya düşmesine biraz üzülmeden edemiyorum. Gösterişli özel efektlerin ya da franchise potansiyeli kazandıracak bir süper kahraman başlığının avantajına sahip olmasa da, 2000'lerin Memento'su hafıza merkezli anlatıları kulağına getiren ve yeni bir psikolojik gerilim türünün habercisi olan, akıllara durgunluk veren bir gizem. Son derece iyi dayanıyor ve umarım Nolan'ın en etkili eseri tartışılırken her zaman bu konu gündeme gelir. Açıkçası film yapımcılarını hala etkiliyor çünkü Avustralya'da ilk kez uzun metrajlı yönetmen olan Adam Cooper tarafından yapılan yeni gerilim filmi Uyuyan Köpekler de benzer çözülen bir konuyu takip ediyor. Onun bu uyarlaması, Çayıroviç'in 2017 tarihli romanı Aynalar kitabı, zamanı ve hafızayı labirent gibi bir olay örgüsüne katmaya çalışıyor ancak gizeminde, sürprizleriyle bizi şaşırtmaktan çok, Memento'nun keskin dönüşlerinden ve kıvrımlı kıvrımlarından yoksun. Yavaş tempolu ve izleyiciyi çözümü önemseyecek kadar meşgul edemeyecek kadar kasvetli olan polisiye dizisi hızla bir ne zaman bitti? Emekli cinayet masası dedektifi Roy Freeman, bir zamanlar zeki olan zihnini harap eden Alzheimer hastalığının ilerlemesini durduracak deneysel bir ameliyatın ardından iyileşiyor. Evinin etrafına, kendisine kim olduğunu hatırlatan ve en temel görevlerin bile nasıl yapılacağına dair talimatlar içeren notlar yapıştırdı. Sakallı ve kel ama başının üstünde 2 kaba yara izi bulunan adam, iyileşirken kubbesinin üzerine takması gereken bağcıklı ağı gizlemek için örgü bir başlık takıyor. Masumiyet projesi tipi bir organizasyonun temsilcisinden gelen bir çağrı, Freeman'ı, 9 yıl önce bir üniversite profesörünün öldürülmesinden kurtarılmasına yardım ettiği idam mahkumu Isaac Samuel ile görüşmeye teşvik eder. Samuel masumiyetini korur ve Freeman suçu veya olaya karışan kişileri hatırlayamadığı ve mahkumun günlerinin sayılı olduğunu gördüğü için, gözden kaçan bir şey olup olmadığını görmek için ayrıntıları araştırmaya karar verir. Eski ortağı Jimmy Rimais'le daha yeni temasa geçmişken, orijinal vakayla ilgili yeni bir ceset ortaya çıkar ve Freeman, kişisel ve profesyonel yaşamının hayaletleriyle yüzleşmeye zorlanır. Sanırım Sleeping Dogs'un aşırı kıvrımlı olay örgüsünde bir yerlerde duygusal derinliğe sahip karakterlerin yer aldığı heyecan verici bir gerilim yatıyor, ancak bunu beyaz perdede bulamazsınız. Filmin başlaması sonsuza dek sürüyor, sık sık yeni tanışmış olabileceğimiz karakterlerle orijinal suça geri dönüyor ve ardından bizden onların şimdiki zamana katılımlarını takip etmemizi istiyor, ancak onların yalnızca isimleriyle anıldığını duyabiliyoruz. Eğer Freeman gibi bizi şaşırtmayı amaçlıyorsa işe yarıyor ama izleyicinizi kasıtlı olarak yabancılaştırmanın ve bunu sonunda bir kazançla desteklememenin pek bir anlamı yok. Dahası, film, senaryonun gerektirdiğinden başka hiçbir neden olmaksızın gerçeğin keşfedilmesini geciktirmek için kasıtlı olarak ayrıntıları bulanıklaştıracaktır. Bu nedenle belirli bir kanıt parçası, ne olduğunu söylemeyeceğim, hasar görmüş ancak Freeman'a kritik bir ipucu vermek için kolaylıkla kurtarılabilir. Sorunu düzeltmek yerine, öğeyi onarmak ve suçluyu aradığı yönü değiştirecek bir bağlantı kurmak için 3 saniyeyi ayırmak üzere 45 dakika bekler. Oscar ödüllü Crow'un bu tuhaf, düşük bütçeli Avustralya yapımlarına girme girişimi kafa karıştırıcı bir seçim ve işkence gören Freeman rolündeki performansı malzemeyi yükseltme konusunda başarısız oluyor. Mel Gibson, John Travolta, Bruce Willis, Morgan Freeman ve John Malkovich'in sularına dalıyor, bir zamanlar en uygun çekim programını ve konumunu sunan her senaryoyu seçen A listesindeki aktörler. Crowe, uluslararası oyuncu kadrosunun en sağlam üyesi olsa da, materyal o kadar sönük ki, oyuncuları telefonla aradıkları için suçlayamam. Karen Gillan, repliklerini çevir sesinin tonuyla ileterek uzak mesafeyi arıyor. Cooper'ın bu materyali daha aktif bir şekilde eğlenceli hale getirememesi hayal kırıklığı yaratıyor. Yıllar boyunca, 2016'da Assassin's Creed ve Allegiant, 2014'te Exodus, Gods and Kings, 2006'da üniversite komedisi Accepted ve 2004'te Mary-Kate ve Ashley Olsen'in başrollerini paylaştığı New York Minute gibi çok çeşitli filmlerin senaryosunu yazdı. Eşitsiz karakter gelişimi oyuncularına hiçbir fayda sağlamaz ve Ben Nott'un görsel olarak yetkinliğini bir araya getirmek, yavaş da olsa, sinematografi senaryonun sunmadığı şeyi düzeltemez. Enerji. Unutulanların diyarında yatmaktan bu kadar memnun olmasaydı Uyuyan Köpekler daha çok ısırabilirdi. Eylemlerimiz açısından kalıcı sonuçların üstesinden gelmeye yönelik girişimler, hafıza ve hakikat temasıyla birleştiğinde büyüleyici olmalıdır. Yine de, bu olağanüstü polisiyenin odak eksikliği sonuçta en büyük düşmanıdır. İzleyici kitlesini Crowe hayranlarına göre bulsa da bunun kalıcı bir izlenim bırakmasını beklemeyin.